Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok güzel bir makarna tarifim var ama muhteşem, sağlıklı ve lezzetli bir sosuyla. İtalya'nın lüks restoranlarında rastlayabileceğiniz nefis bir makarna bu. Önce bunun için kabuklarıyla birlikte yıkadığım, temizlediğim soğanlarımı ikiye böldüm. 2 adet de domatesimi ikiye böldüm. 1 adet sarımsağım var. Sarımsağımı tam ortadan kesiyorum ve bunu da tepsime koyuyorum. Kapya biberlerim var. Kapya biberlerimi de ortadan kesip ayıklayıp aynı şekilde tepsime koydum. 1 adet patlıcanım var. Patlıcanımı da ortadan kesiyorum ve tepsime koyuyorum. Sıra geldi sebzelerimi lezzetlendirmeye. Asıl püf noktası burada zaten. Şöyle güzel bir çekme tuz çekiyorum. Karabiber çekiyorum. Bütün kokular, lezzetler birbirine girecek. Fırınımı bu arada 220 dereceye önceden ısıttım. Isınmış fırına koyacağım. Şimdi benim 4 adet defne yaprağım var. Bunları da şöyle elimle kırarak her yere saçıyorum. 1 avuç biberiyem var. Müthiş bir koku. Yemeğimizi çam kokusuyla süsleyecek. Biberiyemi de koydum. Şöyle damlatarak bütün sebzelerimin üzerine zeytinyağımı gezdirdim. Bir fırçam yardımıyla gayet güzel her yerine bulaştırıyorum. Şimdi 220 derecede dediğim gibi ısıttığım fırında sebzelerimi közleyeceğim. Köz kokusu ve bu baharatlarımla birlikte muhteşem bir sebze olacak bunlar. Közlensin, görüşelim. Kaynayan suyumuza 1 yemek kaşığına yakın zeytinyağı koyuyorum. Soğuk suyla da makarna haşlanıyor. Başka tariflerim var. Arzu ederseniz onları da izleyebilirsiniz. Soğuk suda haşladığım makarna. Şimdi 3 çay kaşığı da tuzumu koydum. Bugün ben spagetti makarna kullanacağım. Şimdi spagetti makarnalarımı ortadan ikiye bölüyorum. Bütün de kullanabilirsiniz. Ama ben ikiye bölmeyi arzu ediyorum. Ve içine atıyorum. Sık sık makarnamızı karıştırarak, çünkü bu aşamada ilk attığımız zaman sıcak suda makarnalar birbirine yapışabiliyorlar. Yapışmasına müsaade etmeden sık karıştırarak makarnamızı bir 5-10 dakika istediğimiz ölçüye gelene kadar pişiriyoruz. Al dente isteyen daha az pişirebilir. Ama dediğim gibi makarnaların birbirine yapışmaması için mutlaka ilk etapta sık karıştırmak lazım. Sebzelerim çok güzel közlendi. Şimdi bu sebzelerimi blenderımın içine atıyorum. Domateslerin iç kabuğunu çıkartmıyorum. Sadece sarımsaklarımı sıkarak şöyle çıkartıyorum içinden. Kabuklarını ayıklamış olduk. Soğanlarımın da kabuğunu çıkartıyorum. Bunu da olduğu gibi blenderımın içine atıyorum. Nefis bir şekilde közlenmiş ve çok güzel kokuyorlar. Patlıcanım başka işlemden geçecek arkadaşlar. Patlıcan kalıyor. Patlıcanı almıyorum. 1 avuç kadar dolmalık fıstığımı bu güzel köz sebzelerimin üzerine atıyorum. 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı. 1,5 çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı da karabiber atacağım. Ve şimdi bu sebzeleri güzelce blenderdan geçireceğim, sıvı hale getireceğim. Gördüğünüz gibi sosum hazır. Sıvı bir kıvamda ama pütürlü, çok fazla sulandırmadık.
Arkadaşlar şimdi bir kaşık yardımıyla patlıcanlarımızı güzelce kabuklarından ayırıyoruz. Çok kolay ayrılması. Bu ayırdığımız patlıcanlarımızı da şimdi minik doğrayacağız. Patlıcanlarımızı biraz iri olarak dilimliyoruz. Sosumuzun içerisinde geçirmedik ki biraz daha bu fark ettirsin kendini, dişe gelsin diye. Patlıcanlarımız da hazır. Evet arkadaşlar, bir tavamızın içerisine 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alıyoruz. Ve bu hazırladığımız sosu tavamıza boşaltıyoruz. Bu sosu güzelce şimdi kavuracağız tavada. Evet arkadaşlar, bu dilimlediğimiz patlıcanlarımızı da içine katıyoruz. Nefis bir sos oldu, çok leziz. Şimdi kaynamakta olan makarnamın da suyundan bir 2-3 kepçe alacağım. Ve makarnamın suyuna geçmiş olan B grubu vitaminlerini, şifasını da almış oluyoruz, lezzetini de. Soslarınızı mutlaka makarnanın suyuyla tatlandırın arkadaşlar. Makarnanızın suyunu atmayın, ziyan etmeyin. Şimdi kısıyorum altını, birkaç dakika kısık ateşte kendi içten içe kaynayacak ve sosumuz hazır olmuş olacak. Harika, sosumuz hazır arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Şimdi süzdüğüm makarnalarımı sosumun üstüne atıyorum. Ve güzelce karıştıracağım. Bu esnada tavamın altı kısık ateşte, söndürmedim. Çünkü bu sosun suyuyla da lezzetlensin. Birkaç dakika sosu iyice çeksin istiyorum. Her yerine sosu iyice bulaştıralım yalnız. Dediğim gibi arkadaşlar, bu makarnayı sadece İtalya'nın lüks restoranlarında ya da gerçek bir İtalya'nın evinde yiyebilirsiniz. O kadar lezzetli, sağlıklı ve güzel bir makarna. Umarım denersiniz ve faydalı olmuşumdur. Bu arada buraya kadar beni dinleyen bütün izleyicilerime teşekkür ediyorum. Eğer ki kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmanızı sizden rica ediyorum. Bildirim zilini de açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videolarımı izleyip beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmazsanız bana çok iyi destek olmuş olursunuz. Evet arkadaşlar, nefis makarnamız hazır. Şöyle bir maşa yardımıyla dolayarak makarnamızı alıyorum. Gerçekten abartmadan çok lezzetli olduğunu, çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Umarım denersiniz bana güvenip. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Yorumlara yazarlarsa beğenip beğenmediklerini, nasıl bulduklarını gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.